Bir varmış, bir yokmuş. Gece henüz tamamen uyumamış. Gökyüzü geceyle sabah arasında ince bir yerde asılı kalmış gibiymiş. Yıldızlar hala parlıyormuş. Ama sanki birazdan kaybolacaklarını biliyor gibiymişler. Pencereden içeri süzülen serin bir hava varmış. Ve o havanın içinde çok eski bir hikayenin sesi dolaşıyormuş. Sessiz, yumuşak ama derin. Sanki biri çok uzaklardan bir çocuğun hikayesini fısıldıyormuş. O çocuk Selanik'te doğmuş. Adı Mustafa Kemal Atatürk'müş. Daha küçücükken diğer çocuklardan biraz farklıymış. Meraklıymış. Çok soru sorarmış. Öğrenmek istermiş. Önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine gitmiş. Sonra Şemsi Efendi okuluna başlamış. Orada okumayı, yazmayı öğrenmiş. Ama en önemlisi düşünmeyi öğrenmiş. Küçük Mustafa sadece dersleri öğrenmekle yetinmezmiş. Gördüğü her şeyi anlamak istermiş. Gökyüzüne bakar, neden böyle dermiş. İnsanlara bakar, nasıl daha iyi olur diye düşünürmüş. Bir gün asker olmak istemiş. Çünkü vatanını korumak istemiş. Askeri okula gitmiş. Orada öğretmeni ona Kemal adını vermiş. Çünkü onun zekasını ve olgunluğunu fark etmiş. Artık adı Mustafa Kemal olmuş. Yıllar geçmiş. O meraklı çocuk büyümüş. Ve gerçekten de çok büyük işler başarmış. Zor zamanlarda milletinin yanında durmuş. Savaşlar kazanmış. Ama sadece savaşmamış. Bir milletin yeniden ayağa kalkmasını sağlamış. Sonra yeni bir ülke kurmuş. Türkiye Cumhuriyeti. Ama onun en büyük başarısı sadece bir ülke kurmak değilmiş. O ülkenin geleceğini doğru ellere emanet etmekmiş. İnsanlara okuma yazma öğretmiş, yeni harfler getirmiş, okullar açtırmış. Öğretmenlere değer vermiş, kadınlara haklar tanımış, herkesin eşit olmasını istemiş. Bilimin yol gösterici olduğunu söylemiş. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş. Ama onu gerçekten özel yapan şey, tüm bunları yaparken gözünü hep çocuklara çevirmesiymiş. Çocukları gördüğünde yüzü yumuşarmış. Onlarla konuşur, onları dinler, onlara değer verirmiş. Çünkü o biliyormuş, bir milletin geleceği çocukların kalbinde büyür. Mustafa Kemal zaman buldukça okullara gidermiş, sınıflara girer, çocukların yanına otururmuş. Bir gün bir çocuğa sormuş, büyüyünce ne olacaksın? Çocuk biraz düşünmüş. Öğretmen olacağım demiş. Mustafa Kemal gülümsemiş. Çok güzel. Çünkü öğretmenler geleceği yetiştirir. Sonra diğer çocuklara dönmüş. Onların gözlerinin içine bakarak hepsine ayrı ayrı çok fazla değer veriyormuş. Bir gün elinde bir tebeşirle kara tahtanın başına geçmiş. Yeni harfleri anlatıyormuş.
Ama sadece yetişkinlere değil, çocuklara da öğretmek istiyormuş. Onların kolayca öğrenmesi için harfleri tek tek yazmış. Sabırla anlatmış. Çünkü o biliyormuş, bir çocuk öğrenirse bir gelecek değişirmiş. Ve bir gün hayatına küçük bir kız girmiş. Adı Ülkü Adatepe'ymiş. Onu yanına almış, büyütmüş, onunla oyunlar oynamış, ona sevgisini göstermiş. Ülkü onun gözünde sadece bir çocuk değilmiş. O bir umutmuş. Bir gün birlikte dışarıda dolaşırlarken küçük Ülkü bir kuzuyu fark etmiş. Minik, yumuşacık, titreyen bir kuzuymuş bu. Hemen ona yaklaşmış. Sevmek istemiş. Yanında götürmek istemiş. Oradakiler Ülkü üzülmesin diye kuzuyu almışlar. Ülkü çok sevinmiş. Ama Mustafa Kemal sessizce bakıyormuş. Sonra yavaşça eğilmiş. Yumuşak bir sesle konuşmuş. Ülkü demiş. Bu kuzu annesinden ayrıldı. Ülkünün gözleri büyümüş. Onun da annesi var. Şimdi onu arıyor olabilir. Bu sözler küçük bir kalbe dokunmuş. Ülkü bir süre kuzuyu izlemiş. Sonra sessizce başını sallamış. Onu geri götürelim demiş. Ve birlikte kuzuyu yerine bırakmışlar. Annesine, doğaya, olması gereken yere. İşte Mustafa Kemal sadece bir ülke kurmamış. Bir çocuğun kalbine doğruyu da öğretmiş. Sevmenin ama aynı zamanda anlamanın ne olduğunu göstermiş. Bir yolculuk sırasında trende küçük bir çocuk görmüş. Çocuk biraz çekingenmiş. Mustafa Kemal yanına yaklaşmış. Onunla konuşmuş, adını sormuş, okulunu sormuş. Çocuk önce utanmış ama sonra gülümsemeye başlamış. Çünkü karşısındaki insan onu gerçekten dinliyormuş. O çocuklara bir bayram bile armağan etmiş. Dünyada eşi benzeri olmayan bir gün. 23 Nisan çocuklara ait bir bayram. Çünkü o geleceği onlara emanet etmiş. Onun yaptıkları anlat anlat bitmez. Bir milletin kaderini değiştirmiş. İnsanlara umut olmuş, çocuklara değer vermiş. Ama biz bu gece sadece kalbinin o yumuşak yerini birazcık anlatmak istedik. Şimdi gece daha da derinleşti. Yıldızlar biraz daha parladı. Sen de gözlerini yavaşça kapatırken belki içinde küçük bir ışık hissediyorsundur. Bir iyilik yapma isteği, bir şey öğrenme merakı. Belki de bir gün başkalarına ışık olma hayali. Hikayeler burada bitmez. Ama biz bu gece sadece birazını fısıldadık. Ve şimdi hikaye yavaşça uykuya karışıyor. İyi geceler, tatlı rüyalar.